small, medium, yok. Allah ne verdiyse. Kolay bir tatlı koşuyorum. Gel bakalım canım. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere şöyle misafir ağırlayabileceğiniz güzel, pratik, kolay bir tatlı hazırlamak istiyorum sevgili seyirciler. Yoğurt tatlısı olacak. Yoğurt tatlısında neler var? 4 tane yumurtaya ihtiyacımız var sevgili seyirciler. 1,5 su bardağı un. Sonrasında devam edelim. 1,5 su bardağı irmik. Bir çay bardağı bir de su bardağı koydum. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 pakette kabartma tozu ile hazırlanıyor. Bakın şimdi kolaylığını, detaylarını inşallah sizlerle paylaşacağım sevgili seyirciler. 4 tane hemen yumurtayı kırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 4 yumurta kırılıyor. 1 su bardağı şeker ile güzelce bir köpürtülecek. Yumurtalar bayağı küçükmüş sevgili seyirciler. Herhalde şöyle baktığımız zaman 55 gram var ya da yok. Merak ettim. Hemen bir tartayım. Çünkü bazı yumurtalar 60 gram oluyor, çok iyi oluyor. 60 gramlık yumurtaların performansı da iyi oluyor. 58 geldi. 3 gram yanılmışım sevgili seyirciler. 58 gram. 60'lıklar bayağı böyle dolu dolu oluyor. Çünkü yumurtalar da boy boy. Small, medium, medium, small, L'si large. Bu 3 boy yapmışlar sevgili seyirciler. Yumurtalar çünkü görmüştüm bir yerde. Onları böyle gramaj olarak tartılıyor. Ona göre kartonlara konuluyor. Ona göre de fiyatları belirleniyor. Yani büyükler daha pahalı, küçükler daha ucuz sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve şimdi yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şekeri döküyorum. Döktüm. Hemen alanı rahatlatacağım. Şöyle köpürtme esnasında alan açılmış olsun. Evet. 3 dakika fazla değil. 3 dakika köpürtme süresi. Sevgili seyirciler 1-2 dakikada diğer karışımlar. Sonra gönderiyoruz fırına. Bir de şerbeti var. Son derece kolay. Bismillahirrahmanirrahim. Süremiz tamamlandı. Sevgili seyirciler akıyor görüyoruz. Yapısı beyazlamış. Artık buradan sonra mikseri çalıştırmayacağım. Alıyorum böyle. Çırpma teliyle devam edeceğim. Sevgili seyirciler. Önce şeker ve yumurta köpürdürdükten sonra sıvılarla devam ediyoruz. 1 çay bardağı içerisine süt verdik. Sonra 1 su bardağı yoğurt var içinde. Evet hemen şuradan bir kaşık alayım. 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sevgili seyirciler süt. Süt yoğurda göre daha az. Bu videolarımızın altındaki açıklama bölümüne de bütün detaylarıyla inşallah yazıyorum sizler için sevgili seyirciler. 1 su bardağı ayçiçek yağımızı da koyduk. Şimdi çırpma teli ile koymuş olduğumuz sıvıları bir güzel sevgiyle karıştırıyoruz. Yemek yaparken, tatlı yaparken enerjimizi yüksek tutmalıyız. Kendimizi böyle iyi hissetmeliyiz ki pozitif enerji yaptığımız tatlara mutlaka geçer sevgili seyirciler. Şimdi sıvılar karıştı. Sevgiyle karıştırıyoruz. Güzel niyetlerle karıştırıyoruz. Evet şimdi sevgili seyirciler buranın üzerine sıvılar karıştıktan hemen sonra 1 çay bardağı önce irmiği döküyorum. Toplamda 1,5 bardak. Sevgili seyirciler yalnız bu irmik, hatta bak şöyle göstereyim isterseniz. Elime dökeyim şuradan. İnceliğini paylaşacağım sizlerle. Ne kadar ince görüyor musunuz? Bu ince olan irmikten sevgili seyirciler. Boy boy çünkü. Bir de bunun kalın olanı var. O da olur yoksa mutfağınızda. Bizim amacımız işleri zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak üzere mutfağımıza giriyoruz sevgili seyirciler. Şimdi 1,5 su bardağı irmiğimi döktüm sıvıların üzerine. Gel bakalım canım. Şimdi bakın ne kadar kolay sevgili seyirciler. Hiç zor değil. Bu tatlının hazırlanışı son derece pratik ve kolay. Misafir ağırlayan bir tatlı aynı zamanda. Üzerine köpürtülmüş şanti koyabilirsiniz. Hindistan cevizi, yeşil fıstık. Allah ne verdiyse.
Üzerini süslemek mümkün. Şimdi 1,5 su bardağı da un var. İrmikle un birebir ölçü. 1,5 bardak. Diğerleri birer bardaktı sevgili seyirciler. Çırpma teliyle, sevgiyle güzel güzel karıştırıyorum kıvamında şimdi sizlerle. Hemen paylaşacağım sevgili seyirciler. Bayağı da bir bereketli oluyor. Yani öyle az filan değil sevgili seyirciler. Şuraya bakın. Bismillah. Köpük köpük oldu. Karışım tamamlansın. Kıvamını sizlerle hemen paylaşacağım. Kolay bir tatlı. Pişme özelliği çok önemli sevgili seyirciler. 170 derece, 160 derece böyle fırının orta katında olacak. Ağırdan pişmeyi sever bu tatlı. Öyle hızlı pişmeyi seven bir tatlı değildir. Tamamdır. Allah Allah. Lokum gibi olmuş adeta sevgili seyirciler. Aynı bildiğiniz bir lokum. Evet, hemen fırın kabımızı yağlıyoruz. İsterseniz fırın kabınızı yağladıktan sonra değişik bir aroma katsın isterseniz yağlayınca hemen şuraya birazcık Hindistan cevizi serpebilirsiniz sevgili seyirciler. Ne dersiniz? Serpelim mi? Olur derseniz hemen baharatlar bölümünde var mıydı? Bakıyorum. Varsa getireyim de hafiften serpeyim böyle güzel bir tat katsın. Koşuyorum. Baharatlar bölümü. Geldim sevgili seyirciler. Allah bismillahirrahmanirrahim. Heyecan yaptım. Burası çünkü doğaçlama bir şey oldu. Ondan dolayı zeminde biraz Hindistan cevizinin kokusu gelsin. Ne dersiniz? Hafiften var ya bir aroma katar sevgili seyirciler buraya. Ondan dolayı şimdi hemen evet gel bakalım canım. Şimdi paylaşıyorum kıvamını sizlerle sevgili seyirciler. Bakın. Görüyor musunuz? İşte kıvam, buna biz ne diyoruz? Tahin kıvamı. Güzel tahin kıvamı olmuş, yağlanmış, Hindistan cevizi serpilmiş olan fırın tepsimizin içine alıyoruz. Fırın tepsisi olur, fırın borcam kaplar olur. Sevgili seyirciler, büyük boy ya da bir tık küçüğü. Ya da böyle çok aşırı kalın olsun istiyorsanız yarı boydaki cam kaplar, fırın kapları olur. Ama çok aşırı da kalın olunca zor oluyor. Çıkartması zor oluyor kalıbından. Kestiğiniz vakit bayağı bir hele özellikle ilk çıkardığınız dilimler kırılabiliyor. Ondan dolayı şöyle rahat kalıpta olsun. Aşırı kalın olmayabilir ama önemli olan tadının güzel olması. Gel canım köşelere doğru da gel şöyle. Tamam. Fırınımız şu anda sevgili seyirciler sıcak bir vaziyette bekliyor. Kenara dökülen de siliyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece ile 160. Bakayım bu inceliğe hangisi gelir? 160 gelir sevgili seyirciler. 160'a alıyorum. Hemen evet 160'a hazırladım. Fırının orta katın bir altına gönderiyorum. Saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra söyleyeceğim size kaç dakika pişti. Çünkü fırına göre değişebiliyor. Değişkenlik gösteriyor. Fansız. Alt üst pişirme bölümünde saatimi kontrol ediyorum. Fırına gitti. Tezgahımı toparlıyor ve şerbeti koyuyorum ocağa. Tatlımız için şimdi hemen şerbeti koyuyoruz. Tatlı fırına gidiyor, şerbet tencereye iniyor. Burada 3 su bardağı toz şekerimiz var. 4 su bardağı su, 1 dilim limonla birlikte kaynamaya başladıktan sonra sevgili seyirciler 10 dakika kaynatıyoruz. Düzeltme yapıyorum. Tatlı 160 derece demiştim. Sonra 170'e çıkardım. Çok yavaş olacak. Süre uzayacak. Fırının orta katında 170 derecede pişiyor. Piştikten sonra süreyi sizlerle paylaşacağım sevgili seyirciler. Şerbetimiz de kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyorum. Yoğurt tatlımız fırında pişti. Hemen açalım kapağını.
Gel bakalım canım. Gel gel. Geliyor sevgili seyirciler. Yoğurt tatlımız şu anda hazırlanmış. Hem de bayağı da bir kişi sayısı ağırlayacak miktarda sevgili seyirciler. Şimdi çok kalın bir tatlı olmuş mu? Olmamış. Şu kalınlıkta. Ama ben şöyle kalın kalın olsun istiyorum derseniz daha dar bir kalıbın içine dökebilirsiniz sevgili seyirciler. Ama böyleyken dilimlemesi kolay olur, çıkarması kolay olur ondan dolayı. Şimdi tatlımız çıktıktan sonra bir 10 dakika bekleyecek bu haliyle kendine gelmesi için. Şerbetin altında kapatmıştım. O da sıcak ama kaynar değil. Biraz yine böyle buharları çıkıyor. 10 dakika hem şerbet dinlenmiş olacak hem tatlımız dinlenmiş olacak. Sonra da şerbetin ve tatlının buluşma anı olacak. Sevgili seyirciler, 10 dakikalık dinlendirme süremiz tamamlandı. Ama Oktay Usta süreyi söylemediniz diyeceksiniz. Haklısınız. Efendim 35 dakika pişti sevgili seyirciler. 170 derecelik fırında. Bismillahirrahmanirrahim. Tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. Şerbetimizin de ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi şerbetle buluşma vakti. Şeker ve su oranında su şekere göre daha fazla sevgili seyirciler. Yani 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ile hazırladım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynattım. Sevgili seyirciler şimdi şerbetini verdim. Bir iki kepçe üstüne son bir kez daha vermek için ayırıyorum. Şimdi yavaş yavaş çeker. Şimdi bu tatlının bir özelliği revani olsa sünger gibidir. Verdiğinizde anında çeker. Yoğurt tatlısı da yavaş yavaş çeker. Yavaş yavaş bakın pıtır pıtır kabarcıkları çıkarlar. Çekmeye başlar. Sabırla bekleyeceğiz. Şerbetini çekecek. Sonra şerbetini çektikten sonra sevgili seyirciler dilimliyor. Hindistan cevizi ve yeşil fıstık ile süslüyoruz. Yoğurt tatlımızın üzerine şerbetini verdikten sonra bir tepsi kapattım. Sevgili seyirciler, tepsiyi bakın nemlenmiş durumda. Nemleri de var. Daha yumuşak olsun diye böyle bir şey yaptım. Efendim şimdi görüyorsunuz çekti. Aralarından biraz kürdan batırdım. Rahat şerbetini çekebilmesi için. 5'e 4 keseceğim ki burada 5'e 4 kesmemdeki amaç 20 dilim çıkarmak. İstersen küçük küçük dilimler olsun derseniz 5'e 5 kesersek 25 tane çıkmış olur sevgili seyirciler. Şimdi önce bir dörtlüyü keseyim. Ortadan şöyle çekiyorum kendime doğru bir. 2. Evet, burası dörtlü. Şimdi beşliye keseceğim. Önce yerlerini belirlemek lazım. Evet, şuradan olur. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, bir kepçe şerbet ayırmıştım hatırlıyorsanız. Dilimlere böldükten sonra o şerbeti vereceğim. Şerbeti vermezden önceki halini sizlerle bir paylaşayım. Ondan sonra şerbetini vereyim. Şuradan bir daldırayım. Kalınlığını, kıvamını. Güzel. Kalınlığı bu sevgili seyirciler. Eğer bu kalınlık yeterli diyorsanız böyle bir tepsiye dökün. Yok bu ince diyorsanız biraz daha küçük bir kalıba döktüğünüz zaman harç biraz daha fazla olur sevgili seyirciler. Şimdi gel bakalım canım. İner misin aşağıya lütfen? Tamam. İniyor. Şurada bir kepçe ayırmıştım ya sevgili seyirciler. Bir iki kepçe ayırdım. Şerbeti dilimlere kestikten sonra verir de bir 5 dakika bekletirseniz daha parlak olur tatlınız. Ondan dolayı böyle bir şey yapıyorum. Tatlınızın daha parlak olabilmesi için böyle veriyorsunuz sevgili seyirciler. Bu tatlının bir özelliği en az 2 saat beklemeli. 2 saat, 3 saat Allah ne verdiyse. Çünkü içindeki irmik şerbeti yavaş yavaş çeker. Hiçbir acelesi yoktur. Ondan dolayı mümkün mertebe beklemeyi sever. Misafir ağırlanan, yazın olursa güzel şöyle dondurma ile birlikte çok güzel olur. Çayı da koydum sevgili seyirciler. Bir 5 dakika bekleyeyim hemen çeksin. Sonra da servis edeyim. Yoğurt tatlımızın artık servis vakti diyoruz. Son verdiğimiz şerbeti de çekti. Şuradaki doku testi için öncelikle bir taneyi ayırayım. Sonra da dilimlere devam ediyorum. Bakın gayet güzel. Şöyle alayım.
Şuradan da devam edelim. Dilimlerin büyüklüğünde tamamen serbestsiniz. Eğer Octavius'ta bu dilimler büyük oldu diyorsanız biraz daha küçültebilirsiniz sevgili seyirciler. Ben biraz herhalde cömertçe davranmışım. Büyük büyük kesmişim. Ama sonuç itibariyle tatlı da biraz büyük olması güzel olur. Evet. Şimdi bu sofraya gelecek olan hali sevgili seyirciler. Gelen misafirlerimize vay 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 vay. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bizlere Rabbim. Şükürler olsun sana Allah'ım. Lokum gibi çıkmış sevgili seyirciler. Bakın rengi de çok hoş. Bir de her şeyden önemlisi ev yapımı bu tatlımız. Evet. Şimdi tatlının üzerine yan yana biraz fıstık, biraz Hindistan cevizi dökeceğim. Yazın dondurmayla güzel olur. Mevsim meyvelerinden de koyabilirsiniz yanına. Mesela örneğin buna yanına muz, sevgili seyirciler, kış meyvesi olarak yazın çilek olur, frambuaz olur. Çeşitli, biraz çeşitlendirme açısından örnekler sunmaya çalışıyorum sizlere. Son derece kolay sevgili seyirciler. Toplamda şeker miktarı 3 bardak şerbetine vermiştik. 1 bardak da hazırlarken koymuştuk. Toplamda 4 bardak şeker var sevgili seyirciler. Ama dilim olarak da baktığınızda 20 dilime son derece normaldir. Evet, sonundakileri de hemen süsleyeyim. Evet, gel bakalım canım. Seyircilerimin mutfağında böyle güzellikler olması temennisiyle, duasıyla. Evet, çayımız hazır. Sevgili seyirciler, çayımızı da koyduk. Şimdi doku testi vakti diyoruz. Veda vaktimiz de geldi sevgili seyirciler. Efendim beni sosyal hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Instagram'dan özellikle etiketleyip tarifleri bizimle paylaşırsanız ben de onları görmüş olacağım. Bakalım en güzel yoğurt tatlısını kim hazırlıyor? Evet, doku testi vakti dedik. Hemen şimdi sevgili seyirciler bakın kesiyorum. Gayet güzel. Şuradan da keseyim. Şöyle içini de rahat rahat görün. Ondan sonra şuradan da şöyle yumuşacık sevgili seyirciler. Burası da alt kısmı. Şurası alt kısmı. Burası üst kısmı. Altı da gayet güzel olmuş. Önce 160 demiştim ama sonra 170 dereceye aldım tatlıyı. 170 derecede pişirdim. İlk şerbetini verince kürdanlarla da deldim sevgili seyirciler. Evet. Bir tarifi daha sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efendim kanalıma abone olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Olmayanları da davet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.